Duyuyor musunuz sesi? Bu sesi duyacaksınız arkadaşlar. Bu da şambalinizin şerbetini iyi çekmesi için o kadar sıcak olacak. Buyurun. Şu anda bakın döker dökmez şambalin bir üst kata çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere trend olan şambali tatlımın 2 milyonu geçti, izlenmesi çok beğenildi, fakat değerli takipçilerimden şöyle bir istek geldi. Çok fazla bu şambali biz küçük ölçüde istiyoruz. Değerli takipçilerimin isteği doğrultusunda şimdi tarifimi küçülterek yapıyorum. Fakat Server'in mutfağında bir ilk olacak. Şambali havuç dilimi olacak. Şöyle küçücük bir borcam kabım var. Tereyağı ile her yerini eşit miktarda yağladım. Şimdi bu biraz soğusun, kenara alıyorum. Bir su bardağı yoğurdumun bir parmak eksik. Şimdi yoğurdum çok yoğun olduğu için içerisine su ilave edeceğim. Yarım su bardağı su ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şeker. Şekeri azalttım. Çok şekerli diye şikayet oldu. Bu aşamada içerisine 5 gram tek kullanım paket taze olacak karbonat. Kabartma tozu değil. Hepsini birlikte öncelikle güzelce karıştırıyorum. Eğer arkadaşlar yoğurdunuz suluysa, ev yoğurdunuz çok daha güzel oluyor bu tarif. O zaman su koymayın. Su koymanıza gerek yok. Bakın önce su ve yoğurt karbonatı bu şekilde karıştırırsanız kabarcıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel kabardı. Arkadaşlar karbonatımızın taze olduğunu gösteriyor. Daha sonra içerisine irmiğimizi ilave etmeye başlıyoruz. Bir su bardağı, ikinci su bardağı irmiğimi koyuyorum ve güzelce yediriyorum. Yani bu aşama önemli arkadaşlar, çünkü irmiğimizin kabarması, şişmesi için mutlaka ve mutlaka bu yoğurma işlemini güzelce yapınız. Bu ölçüde 2,5 su bardağı irmiğe ihtiyacımız var. Yarım su bardağı irmik daha ilave ediyorum. Ve tekrar yoğurt, su, karbonat, güzelce irmiğimi yediriyorum. Kıvam şu şekilde olacak. Bakınız. Şöyle sert bir hamur olmayacak. Yumuşak da olmayacak. Kıvam bu. Bu ölçü çok güzel oluyor. Şimdi buzluğa attım arkadaşlar. Hamurumu yoğurana kadar hemen tereyağım dondu. Bu aşamada şöyle avucunuza, yani bir yemek kaşığı şeker alıyorsunuz. Bu şeker çok önemli arkadaşlar. Şambalimizin altına doğal bir renk veriyor. Şöyle yanlarını da güzelce serpiyorsunuz. Pekmez sevmiyorum kesinlikle şambalide. Lezzeti de bozuyor. Bir de pişmiş pekmez biliyorsunuz arkadaşlar çok zararlı, kanserojen. Ama şeker çok güzel oluyor. Önerim bu yönde. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğumuz hamuru düzgün bir şekilde pişecek olan kabıma yerleştiriyorum. Şu şekilde yaparak böyle spatula ile düzgünleştirdim üzerini. Her yerini eşitledim. Bakınız. Şimdi streç filmle üzerini örtüyorum. Hava almasını engelliyorum. Bu şekilde eğer bir gece beklerse bu çok iyi sonuç alırsınız. Ama vaktim yok diyorsanız 2 saatte yeterli olacaktır. Bademlerimi kaynar suda beklettim. Kabuklarını soydum ve kuruladım. Bu şekilde hazır. Şimdi 2 saat dinlenen şambali hamurum. Bakın soğudu. İrmiğimiz şişti. Şimdi arkadaşlar bu orijinal şambali hamuru. Fakat şekli Server'in mutfağında ilk defa yapılıyor. Havuç dilimi yapacağım sizlere. Küçük ölçekli olduğu için havuç dilimi olabiliyor. Öncelikle
Dörde kesiyoruz. Kesiyoruz. Şimdi dip kısımlarına arkadaşlar bütün badem koydum bu şekilde. Biraz hafif bastırdım. Diğerlerin de ince kısımlarını, bademleri açtım. O şekilde koydum. Bademlerimiz çiğ. Kavrulmuş badem olmaz. Şu şekilde. Şimdi 180 derece fırında, fansız fırında, orta katın bir altında yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Üzeri nar gibi kızarana kadar, koyu renk kızaracak. Açık renk değil. Bu şambali tatlıma 3 su bardağı şeker ile şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı şekere 2 su bardağı su, yarım su bardağı yani 2,5 su bardağı su ile şerbetimi hazırlıyorum. Şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kaynamasını bekliyorum. İçerisine bir dilim de limon bırakıyorum. Şerbetim kaynadı. Şimdi kısık ocağa aldım. 5 dakika sonra şerbetimi söndürüyorum. Evet arkadaşlar, havuç dilimi şambalim pişmeye devam ediyor. Bir 10 dakikası daha var. İyice kızarmasını bekliyorum. Şambalim üzeri koyu kırmızı olana kadar pişirdim. Bakınız, sırtını da göstermek istiyorum. Çok güzel kızarttım, pişti. Şimdi arkadaşlar bu aşama çok önemli. Şerbetini vermeden önce mutlaka bütün katlarını tek tek keseceksiniz. Yoksa şambaliniz şerbetini çekmez. Şu şekilde hepsini mutlaka kesin. Kestim. Şimdi ben tekrar fırına gönderiyorum. Bir 5 dakikada, çünkü sıcaklığı düştü arkadaşlar. Şambalinin fırından çıkar çıkmaz hamuru kaynar olacak. Şerbeti ılık olacak. Şimdi fırına gidiyor. Tekrar ısısını yükselteceğim. Ilımış olan şerbetimi kaynar olan üzerine veriyorum. Bakın arkadaşlar, sesi duyun. Duyuyor musunuz sesi? Bu sesi duyacaksınız arkadaşlar. Bu da şambalinizin şerbetini iyi çekmesi için o kadar sıcak olacak. Buyurun. Şu anda bakın, döker dökmez şambalin bir üst kata çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi hemen kapak kapatıyorum ben. Sıcaklığını devam etmesi için. Bir 20-25 dakika sonra bu kapağı açacağız arkadaşlar. Buhar yapmasın. Şimdi kapıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl terledi? Artık bu buhar zarar verir tatlımıza. 20 dakika oldu. Şambali tatlım bakınız şerbetini çekti. Hiç şerbeti kalmadı. Şöyle göstereyim size. Tam 2 katına çıktı. Şu kenarından da görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en az 6 saat soğursa bu şambali tatlımız muhteşem oluyor. İçinde yumurta ve un olmadığı için şambali tatlımızın bayatlama diye bir şey yok. 10 gün içinde bunu tüketebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şambalim 6 saat dinlendi. Şerbetini çekti. Bakınız, sırtına bir yükseltici koydum. Ve yine şekli bozulmuyor. İşte şambalinin özelliği budur. Şambali tepsisini ters çevirirsiniz. Eğer düşmüyorsa şambaliniz gerçek şambali tatlısı olmuştur. Şimdi sunum aşaması. Fakat tadım aşamasından önce arkadaşlar şu bütünlüğün güzelliğini görmenizi istedim. Şambali tatlımı sizlere öneriyorum. Eğer şambali tatlımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Serbil'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Tatlım şerbetini 6 saat çekti, soğudu. Şimdi yemeğe hazır. Şambali
Orijinal tarifini havuç dilimi şeklini verdim arkadaşlar. Bu tarif Selvi'nin mutfağına aittir. Bakınız şöyle yapıyorum. Kesinlikle dağılma yok. Ters de çevirebilirim bunu. Şambali işte bu kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman akkap bozulmayacak. Şimdi sunum zamanı. Buyurun arkadaşlar. Şu tatlımın oldu, şambali tatlım. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle elinize alabilirsiniz. Şöyle göstereceğim ben size. Gerçek şambali elinize aldınız fakat kesinlikle dağılmıyorsa bu şambali tatlı. Kusura bakmayın elimle tuttum ama size gerçekleri göstermem için. Buyurun. Şöyle bakın, dış kabuğu sert olacak şambali tatlısının. Bu bir revani değildir. Revani ile karıştırıyorlar. İçinde un, yumurta, yağ olmadığı için şu orijinal tarifin güzelliğine, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı sizlere öneriyorum. Buyurun, afiyet olsun. Abone olmayı unutmayınız.